Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü. Parmak yediren Kayseri yağlaması tarifimi paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı ılık süt ve 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip çırpıcı ile karıştıralım. Daha sonra unumuzu azar azar ilave edeceğiz. Öncelikle 3 su bardağı un ekledim. Üzerine yeteri kadar tuz ekleyelim. Ben 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Unu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 7,5 su bardağı un ekledim. Siz de lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Bakın kıvamı da gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olmalı ve hamurumuzu çok iyi yoğurmalıyız. Hamuru toparlayıp üzerini kapatalım. Ilık bir ortamda yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakalım. Ve yarım saatin sonunda mayalanan hamurumuzu üzerine ve tezgahın üzerine un serperek havasını alarak tezgahın üzerine çıkaralım. Ve daha sonra cevizden biraz büyük parçalar halinde bölelim. Ben 37 adet eşit bezeye böldüm hamurlarımı. Üzerine örtüyorum. Ve ilk yumaklamış olduğumuz bezeyi tezgahın üzerine alalım. Merdane veya oklava yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Hamurlarımızı açıp isterseniz bu şekilde bir örtünün üzerinde bekletebilirsiniz. Daha sonra kızdırmış olduğumuz tavanın üzerine açmış olduğumuz hamurumuzu alalım. Bakın gördüğünüz gibi 1-2 dakika içerisinde zaten çok ince olduğu için çok çabuk bir şekilde pişecek. Çok fazla pişirip kurutmayalım lütfen. Bakın gördüğünüz gibi sık aralıklarla çevirerek yufkalarımızı pişirelim. Açmış olduğumuz tüm yufkalarımızı aynı şekilde pişirip hazırlayalım. Ve yufkalarımızın tamamı pişti. Bakın gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Üzerinin kıymalı harcı için tavanın içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine yarım kilo kadar kıymayı ekleyelim. Sizin kıymanız yağsızsa yağ miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Ben orta yağlı kıyma kullandım. Kıymamız topak topak olmasın diye karıştırarak ezerek kavuralım. Kendi salmış olduğu suyunu çekene dek kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 2 adet orta boy küçük küçük doğranmış olan kuru soğanı ekleyelim. Ve kavurmaya devam edelim. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip kavurmaya devam edelim. Ve üzerine 1 dolu tatlı kaşığı biber, 1 dolu tatlı kaşığı domates salçası ekleyelim. 4 adet orta boy kabukları soyulup küp küp doğranmış olan domatesi ekleyelim. Üzerine yeteri kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, 1 çay kaşığı kadar karabiber ekleyelim. Ve birkaç dakikada bu şekilde karıştırarak kavuralım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı su ekleyelim. Karıştıralım ve tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte yaklaşık 5 dakika kadar pişirelim. Ve 5 dakikanın sonunda bakın gördüğünüz gibi domatesler de yumuşadı. Harcımızı ocaktan alalım. Videoda gördüğünüz gibi 4'e katlayarak yufkanın uç kısmını kıymalı harca batıralım. Daha sonra tepsi veya tabağımızın üzerine yerleştirelim. Kıymalı harçtan üzerine yayalım dilediğiniz miktarda. Her katı aynen bu şekilde uç kısımlarını kıymanın suyuna batırarak üzerine yerleştirelim.
Ve kıymalı harcımızdan üzerine yayalım. Bu şekilde harcımız bitene dek aynı işlemi tekrarlayalım. Benim ekmeklerim biraz arttı. Kıymalı harcım bitene kadar yaptım. Ve son kata geldik. Son kata biraz daha bol miktarda harç yerleştiriyorum. Üzerine güzelce yayalım. Ve kıyılmış maydanozla süsleyelim üzerine. Çok pratik ve lezzetli Kayseri yağlamamız servis için hazır. Sıcak sıcak servis edelim. Bakın yumuşacık, harika bir lezzet oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.